At ile Geyik masalı. Bundan yıllar önce uzak ormanların birinde bir at tek başına özgür bir şekilde yaşarmış. Eskiden at da ormandaki diğer hayvanlar gibi özgürmüş. Güzel bir yeşillikte yaşıyormuş bu at. Birbirinden leziz otlar ve çalılar varmış bu yeşillikte. Ve yaşadığı bu yere hiç kimseyi yaklaştırmıyormuş. Burası benim. Başka kimse giremez diyormuş. Bir gün uzaklardan bir geyik çıkıp gelmiş ve bizim atın yayıldığı yerde yayılmaya başlamış. At kızgınlıkla geyiğe yaklaşıp "Arkadaş, ne işin var arazimde? Hemen buradan git." demiş. Geyik atın bu konuşmasına aldırış bile etmemiş. Hatta boynuzlarını sallayarak "Gitmezsem ne olur?" diye ata meydan okumuş. At tek başına geyiği çayırından kovamayacağını anlamış ve oralardan geçen bir avcıdan yardım istemiş. Avcı da "Olur ama ağzına gem vururum ve sana binerim, ancak öyle yardım ederim." demiş. At da bunu kabul etmiş. Atın ağzına bir güzel gem vurup sırtına binmiş ve başlamış geyiği kovalamaya. Gerçekten de geyiği çayırdan çıkarmışlar. At emeline ulaşmış ulaşmasına ama insanoğlunun ağzına gem vurup üstüne binmesinden hala kurtulamamış. O zamandan beri insanlar atların sırtına biner, atlarla yüklerini taşır olmuşlar. At çayırından geyiği çıkarmak isterken özgürlüğünden olmuş. Çok da pişman olmuş. Bu masalımız da burada bitmiş. Ağustos böceğiyle karınca masalı. Çok eski zamanlarda kocaman bir ormanın içinde küçük küçük aileler yaşarmış. Bu aileler arılar, kelebekler ve böceklerden oluşan küçük küçük ailelermiş. Bu ailelerin kimi toprağın altında, kimisi ağaç kovuğunda, kimi de çiçeklerin arasında mutlu bir şekilde hayat sürerlermiş. Bu şekilde yaşayan böceklerden biri Ağustos böceği, biri de karıncaymış. Bu ormanda yaşayan bütün hayvanlar yaz geldiğinde hiç aç kalmazlarmış. Çünkü bütün ağaçlar, otlar, çiçekler birbirinden güzel yemişlerle, yiyeceklerle dolarmış. Böyle olunca da yaz aylarında yapılan eğlenceler hiç bitmez. Uzun uzun şarkılar söylenir. Hep beraber oyunlar oynayarak eğlenilirmiş. Ama tüm bunlar yaşanırken bizim karınca eğlenmez, çiçeklerden tohumlar, ağaçlardan meyveler toplar, kış için yuvasına götürürmüş. Soğuk havalarda sobasında yakacak odun bile hazırlarmış. Çok yorulsa da hiç şikayet etmez, çalışmaya devam edermiş. Büyük bir ciddiyetle işini yapar, kendisini kışa hazırlarmış. Ağustos böceği ise hiç öyle yapmazmış. Tam tersine elinde kemanı günler günler boyu şarkılar söyler, eğlenir, vızıldar vızıldar gezermiş. Ne bulursa onu yer,
karnını bir güzel doyururmuş. Günlük yaşarmış bizim Ağustos böceği. Kış, sonbahar hiç umrunda değilmiş. Nasıl olsa yaz gelmiş. Her yer yiyeceklerle, yemişlerle, birbirinden güzel çiçeklerle dolu olduğu için karnını doyurması hiç sorun olmazmış. Ağustos böceği yaz boyunca en sevdiği şeyi, yani yemek yemeyi, şarkı söyleyip eğlenmeyi yaparmış. Üstelik çalışkan karıncayla da dalga geçermiş kendi aklınca. Çalışkan karıncayı her gördüğünde onu eğlenmeyi bilmemekle ve şu sıcak havalarda boş yere çalışıp yorulmakla eleştirir ve onunla dalga geçermiş. Bizim çalışkan karınca da Ağustos böceğinin söylediklerini hiç ciddiye almaz. Söylediklerinden dolayı da hiç canını sıkmazmış. Hatta dönüp ona cevap bile vermezmiş. Çünkü karınca biliyormuş ki bu yazın güzel sıcak günleri bitecek. Bol yiyeceklerin olduğu günler sonunda soğuk kış günleri gelecek ve artık yiyecek bulunamayacakmış. O yüzden çalışmak zorundaymış. Gel zaman git zaman, günler aylar geçmiş ve havalar soğumaya başlamış. Sonunda kış gelmiş. Önce yağmur fırtına derken toprağı bembeyaz kar sarıp sarmalamış. Her yer bembeyaz bir örtüyle kaplanmış ve havalar çok soğumuş. Ormanda yaşayan bütün hayvanlar yuvalarına çekilmiş ve yazın kalabalık şarkılı türkülü eğlenceleri yerine ormanda hiç kimsenin görünmediği, sadece soğuk bir beyaz kar örtüsünün olduğu günler başlamış. İşte böyle günlerden bir gün çalışkan karınca sıcacık evinde otururken birden kapısı çalmış. Karınca kapıyı açınca karşısında yaz boyu elinden kemanını bırakmayan, şarkılar, türküler söyleyip eğlenen, üstüne bir de kendisiyle dalga geçen, bu arada da çok sevdiği dostu olan Ağustos böceğini görmüş. Ve bu duruma da hiç şaşırmamış. Karınca sormuş. "Hayırdır arkadaşım Ağustos böceği? Neler oldu böyle?" demiş. Kapıda duran Ağustos böceği soğuktan tir tir titriyor, açlıktan da bir adım daha atabilecek mecali kalmamış halde karıncanın gözlerinin içine bakmış. Karınca ona "Bütün yaz gezip eğlendin, şarkılar türküler söyledin, üstelik benimle de dalga geçtin. Kusura bakma ama ben yazın sıcaklarında kan ter içinde çalışırken sen boş boş oturdun. O zaman bu yaptıklarının cezasını çekmelisin," demiş. Ve pek istemeyerek de olsa arkadaşı Ağustos böceğinin suratına kapıyı kapatmış. Kapının kapandığını gören Ağustos böceği kendi kendine durumun farkına varmış ve biraz da sesli bir şekilde "Bundan sonra yazları ben de arkadaşım karınca gibi çalışıp kış için hazırlık yapacağım.
Bir daha böyle bir duruma düşmeyeceğim demiş. Karınca arkadaşı Ağustos böceğinin bu sözlerini duyunca hemen kapıyı açmış ve onu kışı beraber geçirmesi için evine almış. Bütün yiyeceklerini arkadaşı Ağustos böceğiyle paylaşmış. Bu masalımız da burada bitmiş. Umarım sizler de hayatınızda çalışmanız gerektiğinde Ağustos böceği gibi şarkılar, türküler söyleyip eğlenip zamanlarınızı boşa harcamazsınız. Büyüdüğünüzde güzel işler yapabilmek için küçük yaşlardan itibaren çalışmayı unutmayın. Yağmurdan korkan çocuk. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda olmasa da bir çocuk yağmurdan korkarmış. Aslında yağmurun hem kendisinden hem de gök gürlemesinden korkarmış. Kara bulutlar toplanıp gök gürlemeye başladığında küçük çocuk hemen dolabına girermiş. Gök gürültüsünden dolayı bulutlardan bir şey düşeceğini sanırmış. Uzun bir süre girdiği dolaptan çıkmaz, orada beklermiş. Küçük çocuk her yağmur yağışında ve gök gürlemesinde bir yerlere saklanıp orada yağmurun dinmesini beklermiş. Anneannesinin kendilere misafir olduğu bir günde yağmur yağmaya başlamış. Ve yağmur yağmaya başlar başlamaz gök gürültüsüyle birlikte küçük çocuk hemen odanın bir köşesine geçip saklanmış. Anneannesi torununu bu halde görünce onun yanına gitmiş ve uzun uzun yağmurun neden yağdığını, gök gürültüsünün nasıl oluştuğunu anlatmış. Gök gürültüsünün kara kara yağmur bulutlarındaki elektriklerden oluştuğunu, bunun doğal bir olay olduğunu söylemiş. Yağan yağmurun da hayat için çok önemli olduğunu anlatmış. Dünyada yaşayan bütün canlıların yağmur suyuna ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Ormandaki bitkiler, derelerde, nehirlerde yaşayan canlılar, hatta denizdeki canlılar bile yağmur suyuna muhtaçmış. Tabii ki insanlar da muhtaçmış yağmur suyuna. Küçük çocuk bitkilerin, hayvanların ve insanların ihtiyacı olan suyun yağmurlardan geldiğini öğrenmiş. Çok korktuğu şeyin hayatı için çok büyük bir öneme sahip olduğunu öğrenince de korkusu biraz olsun azalmış. Yağmur dindikten sonra anneannesiyle birlikte çıkıp bahçelerindeki çiçekleri ve bitkileri gözlemlemişler. Yağmurdan önce solmuş olan çiçekler yağmurdan sonra yapcanlı olmuşlar. Ağaçların yaprakları da tıpkı çiçek yaprakları gibi capcanlı olmuş yağmurla birlikte. Anneannesinin söyledikleri ve bahçede gördüklerinden sonra çocuk daha iyi öğrenmiş yağmurun faydalarını. O günden sonraki günlerde de yağmur yağdığında ya da gök gürlediğinde çocuk gidip bir yerlere saklanmamış. Yağmurun ve gök gürültüsünün doğal bir olay olduğunu artık biliyormuş. Küçük çocuk korkularından kurtulmuş, masalımız da burada son bulmuş. Ahıra giren köpek masalı. Dışarıda sıcaktan bir türlü uyuyamayan köpek sessiz ve serin bir yer aramış. Ahırın uygun olduğunu görünce de içeri girip koca öküzün yiyeceği samanın üzerine kıvrılıp yatmış. Tarladan yorgun bir şekilde eve dönen koca öküz yiyeceği samanın üzerinde köpeğin uyuduğunu görünce şaşırıp kalmış. Allah Allah, bu da neyin nesi demiş.
Önce uyandırmak istememiş ama gün boyunca çalışıp yorulduğu için aynı zamanda da karnı acıktığından şöyle bir şeyler yiyip otun üzerine çökerek günün yorgunluğunu çıkarmak düşüncesinde olan öküz çok beklemiş. Köpeğin bir türlü uyanmadığını gören koca öküz burnuyla köpeği iterek uyandırmaya çalışmış. Köpek uyanmadan yönünü diğer tarafa çevirip uyumaya devam etmiş. Koca öküz köpeği hızlıca itince köpek kafasını kaldırıp koca öküze hırlayarak "Burada da mı rahat yok bize?" demiş. Bunun üzerine koca öküz de "Bak, yiyeceğim samanın üzerine yatmışsın. Kalk da karnımı doyurayım" deyince köpek özür dileyeceği yerde onu ısırmaya kalkmış. Köpeğin bu çirkin hareketi üzerine koca öküz ona şöyle çıkışmış. "Bana bak köpek, sen çok saygısızsın. Eğer benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan buyur beraber yiyelim. Ama sen hem kendin yemiyorsun hem de bana yedirmiyorsun. Bu kadar da yeter artık. Kalk git benim evimden. Yatacaksan kendi yerinde, kendi yuvanda yap. Hem suçlusun hem de güçlü" demiş. Koca öküzün kuvvetli boynuz darbelerinden canı yanan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, koşarak oradan uzaklaşıp gitmiş. Başkalarına rahatsızlık veriyorsak bundan dolayı onlardan özür dilememiz ve o davranışı hemen bırakmamız gerekir. Eğer yaptığınız yanlışta ısrar ederseniz köpeğin yaşadıklarını siz de yaşayabilirsiniz. Bu masalımız da burada bitmiş. Eşeğin Gölgesi Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Köyde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar önce uzak ülkelerden birinde bir köyde yaşayan bir adam varmış. Bu adam günlerden bir gün kasabaya alışveriş yapmaya gidecekmiş. Ama hava çok sıcak olduğu için bir eşek kiralamış. Bu zamanlarda araba kiralanıyor ya. Adam da o zaman bir eşek kiralamış. Köylü kiraladığı eşeğe binmiş. Sahibi de eşeğin yanında uzun bir süre bu şekilde kasabaya doğru yürümüşler. Güneş öğle zamanı tepelerinde iyice dikilince güneşe dayanamayan köylü eşekten inmiş. Biraz dinlenmek ve serinlemek için eşeğin gölgesine çömelip beklemeye başlamış. Ne olduysa da o zaman olmuş zaten. Eşeğin sahibi köylünün kolundan çekerek onu eşeğin gölgesinden uzaklaştırmak istemiş. Bizim köylü de "Ne oluyor arkadaş? Neden beni gölgeden çekiyorsun?" Eşeğin sahibi "Olmaz öyle şey. Eşek benim, gölge de benim." Köylü bu duruma çok sinirlenmiş. "Ne münasebet? Ben senin eşeğini yol boyunca kiralamadım mı? Parasını da vermedim mi?" demiş. Eşeğin sahibi de "Evet, ama sen sadece eşeği kiraladın. Gölgesini kiralamadın" demiş. Köylü ve eşeğin sahibi böyle birbirleriyle çekişirken eşek o arada kargaşadan yararlanıp kaçıp gözden kaybolmuş. Anlayacağınız eşek hem sahibinden hem de kendini kiralayan köylüden kurtulmuş. Öğlen sıcağında toprak yolda eşeği kiralayan köylü ve eşeğin sahibi bir başlarına kalmışlar. Ne derler? Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. En ufak bir sorunda işi tartışmaya, kavgaya dökerseniz olacağı budur. İş içinden çıkılmaz bir hal alır.
Masalımız da burada bitmiş. Nasrettin Hoca ve Doğuran Kazan. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda masal anlatan çokmuş. Bizim Hoca Nasrettin köyünde komşularıyla mutlu mesut yaşarmış. Günlerden bir gün hocaya büyük bir kazan lazım olmuş. Bunun üzerine de gidip komşusundan kazanı almış. Pişireceğini pişirmiş, işini bitirip kazanı bir kenara koymuş. Ama kazanı komşusuna tekrar geri götürmemiş. Birkaç gün geçtikten sonra kazanın sahibi komşu gelip hocadan kazanını istemiş. Hoca da her zamanki tavrıyla komşusuna küçük bir kazan verip "Senin kazan doğurdu. Gözün aydın komşu" demiş. Komşunun gözü parlamış. Kazanın doğurduğunu duyunca mutluluktan uçacak olmuş. Sanırsın memleketin en zengin olmuş. Komşu küçük kazanı alıp gitmiş. Birkaç gün sonra bu komşuya büyük kazanı lazım olmuş. Küçük kazanlarla pişiremeyeceği kadar yemek pişirmesi gerekiyormuş. Komşu da dosdoğru hocaya gitmiş. Kapıyı çalıp hocadan kazanını istemiş. Hoca komşuyla hoşbeş ettikten sonra komşuya dönüp "Komşu, senin kazan öldü" demiş. Komşu çok şaşırmış. "Hoca, etme tutma, kazan nasıl ölür? Böyle bir şey olur mu?" demiş. Hoca da yine aynı tavırla "Kazanın doğurduğuna inanıyordun. Gözlerim parladı kazanın doğurdu dediğim zaman. Kazanı alıp gittin. Hiç sorgu sual etmedin. Kazan öldü dediğim zaman neden inanmıyorsun? Niye itiraz ediyorsun?" demiş. Komşu bu söz üzerine hiçbir şey diyemeden hocanın evinden ayrılıp gitmiş. Masalımız da burada bitmiş. Komşu küçük kazanı aldığı için çok sevinip gitmeseydi büyük kazanından olmayacaktı. En başta "Yahu hoca, kazan doğurmaz ki, ver benim kazanımı da gideyim" deseydi kazanıyla şimdi istediği aşı bol bol pişirirdi. Geyik yavrusu ve anası. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada insanlar azken orman çokmuş. Orman çok olunca ormanda yaşayan hayvanların sayısı da çokmuş. Bundan yıllar önce uzak ormanlardan birinde bir geyik ile yavrusu ormanda mutlu mesut yaşarlarmış. Anne geyik ve yavru geyik ormanda kafalarına göre gezerler. Tazecik otlardan yer, gidip tertemiz sulardan içerlermiş. Yine böyle bir günde geyik ve yavrusu ormanda mutlu mesut karnını doyuruyormuş. Birden uzaklardan avcı köpeklerin sesi duyulmuş. Köpeklerin havlama seslerini duyan geyik başını kaldırarak sesi dinlemeye başlamış. Bu arada yavru geyik de annesini izliyormuş. İlk defa annesinin korkudan titrediğini görmüş yavru geyik. Ve annesine merakla "Anne, sen o köpeklerden daha büyüksün. Hem onlardan daha da hızlı koşuyorsun. Ayrıca kendini koruyacak kocaman ağaç dalları gibi boynuzların var. Onlardan neden korkuyorsun ki?" demiş. Anne geyik yavru geyiğe dönmüş ve "Haklısın yavrum. Ama ne yapayım? Bu köpek havlamasını işitir işitmez içime bir korku düşüyor. Ve
Hemen buradan kaçmaktan başka da bir şey aklıma gelmiyor demiş. Aslında anne geyik avcı köpeklerden değil, avcılardan korkuyormuş. Ama bunu yavrusuna söyleyememiş. Anne geyik ve yavru geyik oradan uzaklaşıp gitmişler. Avcı köpeklerin de artık sesi duyulmaz olmuş. Anne geyik de yavru geyik de korkmadan hayatlarına devam etmişler. Bu masalımız da burada bitmiş. Tarla kuşu ile yavruları masalı. Bir zamanlar bir tarla kuşu varmış. Adından da anlaşılabileceği gibi bu tarla kuşu yuvasını tarlalara yaparmış. Bizim bahsedeceğimiz tarla kuşu da yuvasını bir buğday tarlasına yapmış. Bu yuvasına yumurtladığı 3 yumurtayı kuluçkaya atarak yavrularını dünyaya getirmiş. Ve onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışmış. Bir süre geçtikten sonra tarladaki buğday başakları olgunlaşıp sararmaya başlamış. Yavrularının henüz uçma öğrenememiş olması tarla kuşunu çok üzüyormuş. Tarlanın yakında biçilecek olması da aynı zamanda telaşlanmasına neden oluyormuş. Yiyecek aramaya gittiğinde yavrularına öğütler vererek "Aman yavrularım, gözünüzü dört açın. Pek yakında tarlanın sahibi tarlaya gelecek. Konuşmalarını dikkatlice dinleyip tarlayı ne zaman biçeceğini öğrenmeye çalışın," demiş. Nihayet günlerden bir gün yavruları yuvaya dönen tarla kuşunu telaşla karşılamışlar. "Anneciğim, anneciğim, bugün tarlaya çiftçi ve oğlu geldi. Konuşmalarını duyduk. Yarın komşularını getirip tarlayı biçeceklermiş. Buradan hemen gitmemiz gerekiyor," demişler. Tarla kuşu bunu duyunca "Yavrularım, siz hiç telaşlanmayın. Çiftçi eğer komşularına güveniyorsa bu tarlayı biçemez. Bizim de buradan ayrılmaya daha zamanımız var demektir," demiş. Ertesi gün tekrar yiyecek aramaya çıkan tarla kuşu yavrularına yine aynı şekilde öğütler vermiş. "Yavrularım, çiftçi tarlaya gelirse eğer onu çok dikkatli dinleyin. Duyduklarınızı bana söyleyin," demiş. Daha sonra yavrularına güzel yiyecekler toplayıp yuvasına dönen tarla kuşunu yavruları yine heyecanla karşılamış. "Anneciğim, anneciğim, bugün çiftçi ve oğlu yine geldi. Komşularının gelmediğini görünce yarın akrabalarıyla gelip tarlayı biçeceklerini söylediler," demişler. Tarla kuşu bu durum karşısında gülmüş. "Demek yarın da akrabalarına güveniyorlar. Siz hiç merak etmeyin yavrularım. Tarlayı yarın da biçemeyecekler," demiş. Bu arada tarla kuşu uçma derslerini hızlandırmış. Yiyecek toplamaya gitmeyi de ihmal etmiyormuş. Çünkü yavrularının çok iyi beslenip hızlı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri gerekiyormuş. Ve her zamanki gibi yiyecek toplamaya giderken yavrularına "Yavrularım, çiftçinin konuştuklarını iyi dinleyin," demiş. Gözlerini dört açıp çiftçi ile oğlunun gelişini bekleyen yavrular onları dikkatlice dinlemişler. Çiftçi oğluna şöyle diyormuş bu defa: "Komşulara ve akrabalara güvenmekle hata ettik. En iyisi mi biz kendi işimizi kendimiz yapalım. Daha fazla beklemeden yarın ailece gelip tarlayı biçelim. Yoksa kuruyan başaklar dökülmeye başlayacak," demiş. Bütün bu konuşmaları annelerine anlatan minik yavru kuşlar bu defada annelerinin telaşlandığını görmüşler. Tarla kuşlu "Aman yavrularım, iş şimdi ciddileşti. Çiftçi ve oğlu başkalarına değil de
Kendi emeklerine güveniyorlarsa bu işi başarırlar. Hemen yuvadan ayrılmalıyız demiş. Bunun üzerine de tarla kuşu aynı gün yavrularını alarak yuvadan uçup gitmiş. Nereye mi gitmiş? Tabii ki başka bir tarlaya. Hayatımızda hep böyle olmaz mı? Başkalarına güvenerek iş yapan insanlar çoğunlukla ya başarısız olurlar ya da işleri aksadıkça aksar. Kendi emeğine inanan ve onu kullanan insanlarsa hep başarılı olurlar, işlerini zamanında yaparlar. Siz de bunları unutmayın. Bu masalımız da burada bitmiş. Keçi ile eşek masalı. Bundan yıllar önce küçük, şirin bir evin yanında bulunan ağılda tavuklar, bir keçi, bir de eşek varmış. Tavuklar kümesinde mutlu mesut yaşarlarmış. Bizim keçi ile eşek de bir ağılı birlikte paylaşıyorlarmış. Olacak bu ya, bizim keçinin kıskançlığı tutmuş ve kendi kendine düşünmüş. Eşeğe benden daha iyi bakıyorlar. Onu benden daha iyi yediriyorlar diyerek eşeği kıskanmış. Bir kurnazlık düşünüp eşeğe demiş ki, ne olacak senin bu durumun? Bir değirmene koştururlar, bir yük taşırsın, bir de üstüne bu işleri yaparken arada bir kırbacı yersin. Bir gün rahat ettiğin yok. Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Bir hendeğin yanından geçerken ayağım takılıp düşmüşüm gibi hop kendimi hendeğin içine atarım. Hiç olmazsa birkaç gün dinlenirim demiş. Keçinin bu sözüne hiç düşünüp taşınmadan inanan eşek kendi kendine düşünmüş. Galiba bu keçi haklı. Eğer dediğini yaparsam değirmene gidip koskoca değirmeni çevirmekten, üstüne bir de yük taşımaktan uzun süre kurtulurum. Kendi kendime biraz dinlenirim. Tatil benim de hakkım demiş. Bu işi kafasına koyan eşek ertesi gün toprak yolda giderken bir çukurun içine kendisini hop atıvermiş. Çukurun içinde az da olsa su varmış ama maalesef suyun içindeki taşlar bizim eşeğin vücudunu yara bere içinde bırakmış. Eşeğin sahibi hemen bir veteriner çağırmış. Ondan yardım istemiş. Veteriner gelip eşeği muayene ettikten sonra eşek nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Durumu çok kötü. Ama çaresiz değil. Düştüğü durumun tek çaresi bir keçi ciğeri bulup kaynatacaksın. Daha sonra kaynattığın bu keçi ciğerinin suyunu eşeğe içireceksin. İyileştirmenin tek yolu bu demiş. Çaresiz çiftçi de kendi kendine düşünmüş. Bütün işlerinde ona yardımcı olan eşeğini mi yoksa hiçbir işe yaramayıp sadece yem ot yiyip semiren keçisini mi düşünmeli? Ve çiftçi kararını vermiş. Tabii ki bütün işlerinde ona yardımcı olan eşeğini seçmiş. Eşeği kıskanıp kurnazlık yaparak eşekten kurtulmaya çalışan keçi kıskançlığının kurbanı olmuş. Kıskançlık böyledir işte. Bu masalımız da burada bitmiş. Güzel ve Çirkin masalı. Bundan yıllar önce ülkenin birinde zenginliğiyle dillere destan bir tüccar varmış. Bu zengin tüccarın 3 tane de kızı varmış. Tüccarın kızlarının huyları aynı değilmiş. Kızlardan ikisi oldukça bencil ve kötü niyetlilermiş. Kızlardan biri ise sarışın, mavi gözlü,
güzelliği yanında bir o kadar da iyi kalpli ve yardımsevermiş. Bu nedenle de kızın adı Güzelmiş. Bu zengin tüccarın çok sayıda ticaret yaptığı ticaret gemileri varmış. Ama bir gün adamın gemilerinin hepsi bir bir denizde çıkan fırtınada batmış. Gemileri batan tüccarın tüm zenginliği de kaybolup gitmiş. Tüccarın elinde bir tek kasabadaki küçük bir ev kalmış. Zenginliğin bittiğini öğrenen iki bencil kardeş duruma çok üzülmüşler ve bu üzüntülerinden dolayı da evde iş yapmamaya başlamışlar. Bu küçük evin bütün işlerini Güzel isimli güzel kız yapıyormuş. Günler birbiri ardına sıkıntılı bir şekilde geçerken tüccar gemilerin batmadığını, limana geldiğini haber almış. Hemen bu durumun doğruluğunu öğrenmek amacıyla da limana gitmeye karar vermiş. Yola çıkmadan önce de 3 kızıyla konuşmuş. Onların kendisinden bir isteği olup olmadığını sormuş. Bunun karşılığında da iki bencil kız kendisinden altın, gümüş, elmas takılar istemişler. Rengarenk yepyeni elbiseler istemişler. Bunun üzerine tüccar baba güzel olan kızına dönüp sormuş. Benden ne istersin kızım demiş. Güzel isimli kız ise babasından sadece bir tane gül istediğini söylemiş. Bundan sonra tüccar evden ayrılıp limana doğru yola koyulmuş. Tüccar gerçekten de limanda gemisini bulmuş ve gemisindeki paraların hepsini almış. Ama ne yazık ki bu paraları dolandırıcılara kaptırmış. 5 parasız kalmış bizim tüccar. Dolandırılmasına çok üzülen tüccar evine gitmek için yola koyulmuş. Atına binip ormana doğru yola koyulan adam karanlıkta ve soğukta çaresiz bir şekilde ilerliyormuş. Ormana girdiğinde de hem çaresizlikten hem de yabani hayvanların seslerinden dolayı çok korkan tüccar yine de durmamış, yoluna devam etmiş. Bu şekilde yoluna devam ederken yoluna görkemli bir şato çıkmış. Şatodan çok etkilenen tüccar atından inip pencereden bakmış ama şatoda kimseleri görememiş. Gösterişli eşyaların olduğu şömineli odalara hayran kalmış. Seslenmiş, kimse var mı? Ev sahibi demiş ama hiçbir karşılık gelmemiş. Tüccar kapının açık olduğunu fark edince şatoya girmiş. İçeriye girdiği odadaki masada bulunan yemeği bir güzel yiyip karnını güzelce doyurmuş. Daha sonra da uykusu gelen tüccar orada bulunan yatakta bir güzel uyuyup dinlenmiş. Sabaha kadar güzel bir şekilde uyuyan tüccar sabah dinlenmiş bir şekilde uyanmış. Uyandığında da gözlerine inanamamış. Çünkü akşam yemek yediği masada birbirinden leziz yemekler varmış. Bu masadaki yemeklerle karnını bir güzel doyuran tüccar bu iyiliği kendisine bir perinin yaptığını düşünmüş. Bu iyiliği kendisine yapana teşekkür etmek için şatoda etrafına çok bakınmış ama kimseleri görememiş. Sonunda şatodan ayrılıp kızlarının yanına dönmeye karar vermiş. Şatodan çıkıp bahçenin içinde ilerlerken de bahçedeki güzel güller dikkatini çekmiş. Ve güzel isimli kızının ondan gül istediği aklına gelmiş. Tüccar da oradaki güllerden birisini koparıp almak istemiş. Ve gülleri koparmasıyla etrafta
bir gürültü peydah olmuş. Ansızın ortaya çıkan gürültüden çok korkan tüccar ne yapacağını bilememiş ve az sonra karşısına neredeyse canavarı andıran bir adam çıkmış. Bu adam tüccara çok kızgınmış. Kendisinin tüccara iyilik yaptığını, ona yemekler yedirdiğini, güzelce yatağında uyuttuğunu ama tüccarın da buna karşılık nankörlük yaptığını söylemiş. Karşısına birden çıkan bu çirkin adamdan ve söylediklerinden çok korkan tüccar adama dönüp kopardığı gülü kızına götürmek istediği için kopardığını söylemiş. Ve çirkin adam tüccarın bu konuşması üzerine şaşırmış ve kızgınlığı daha da artmış. Sen benim bahçemdeki gülleri izinsiz koparamazsın demiş. Kendisine yaptığı iyiliklerin karşılığının bu olmaması gerektiğini söylemiş. Bir canavarı andıran çirkin adam en son tüccara bu yaptığının büyük bir cezasının olacağını, eğer kızlarından birisini kendisiyle yaşaması için şatoya yollamazsa 3 ay içinde öleceğini söylemiş. Bizim fakir tüccar da canavara benzeyen bu çirkin adamın söylediklerinden sonra umutsuz bir şekilde eve dönmek için yola koyulmuş. Çünkü kızlarından hiçbirinin bu teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyormuş. Saatler süren yolculuktan sonra evine ulaşmış ve başına gelen olayları kızlarına bir bir anlatmış. Babalarının başından geçenlere hiç önem vermeyen iki bencil kız sadece hediye alamadıkları için üzülmüşler. Babalarının yaşadıklarını hiç umursamamışlar. Ama iyi kalpli olan güzel kız ise yaşadıklarına çok üzülmüş. Tüccar baba şatoda canavar görünümlü çirkin adamla yaşadıklarını ve bu çirkin adamın sözlerini de kızlarına anlatmış. Durumun ciddiyetinin farkına varan güzel kız babasının durumuna daha da üzülüp çirkin adamla yaşamak için şatoya kendisinin gidebileceğini söylemiş. Bencil kızlar da elbette güzelin gideceğini, çünkü babasının başlarına gelenin güzele vermek için gül koparmaya çalışmasından olduğunu söylemişler. Bu konuşmalarından günler sonra tüccar ve güzel kız birlikte şatoya gitmişler. Baba kız şatoya gittiklerinde her şeyin 3 ay öncesindeki gibi olduğunu, etrafta yine hiç kimselerin olmadığını görmüşler. Kendileri için hazırlanmış olan masaya oturup bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Ve yemeğin sonunda ev sahibi çirkin adam ortaya çıkmış. Güzel kız çirkin adamı görünce çok korkmuş. Çünkü bu çirkin adam babasının anlattığından da çirkin, neredeyse bir canavar görünümündeymiş. Çirkin adam güzel ile konuştuktan sonra artık tüccar onları şatoda bırakıp bencil kızlarının yanına dönmüş. O gece güzel kız rüyasında bir peri görmüş ve peri güzel kıza babasını kurtarmak için yaptığı bu işin çok güzel bir karşılığı olacağını söylemiş. Sabah uyandığında gördüğü rüyanın etkisiyle güzel kız şatoda bu çirkin adamla yaşayabileceğini düşünmüş. Daha sonra da şatoyu ve şatonun bahçesini gezmiş. Güzel kız hem şatoya hem de şatonun bahçesine hayran kalmış. Saatler geçtikten sonra akşam yemek için çirkin adam ve güzel masaya oturmuşlar. Yemek yerlerken çirkin adam güzele ne kadar güzel olduğunu, onu izlemekten büyük keyif aldığını söylemiş. Eğer kendisinden rahatsız olduğunu
düşünüyorsa da şatodan çıkıp gidebileceğini belirtmiş. Bunun üzerine güzel ise çirkin adama şatonun kendisinin olduğunu ve burada yaşamaya devam etmesi gerektiğini söylemiş. Yemek sırasında çirkin adam güzele evlenme teklif etmiş ve güzelin bu teklifine cevap vermesini istemiş. Güzel de çok açık bir şekilde adamı çirkin bulduğunu ve evlenme teklifini de kabul etmeyeceğini söylemiş. Şatoda günlerce yaşayan güzel canavara alışmaya başlamış. Çünkü canavara benzeyen bizim çirkin adam her gün onunla sohbet ediyormuş. Güzel de çirkin adamın kendisiyle konuşmasından artık hoşlanmaya başlamış. Ve çirkin adamdan da tek isteği kendisine evlenme teklif etmemesiymiş. Günler, haftalar, aylar böyle geçip giderken güzel tüccar babasının hasta olduğunu öğrenmiş ve onun yanına gitmek istemiş. Çirkin ise onun gitmesine izin vereceğini ama geri dönmeyeceğini düşündüğü için üzgün olduğunu belirtmiş. Yine de babasının yanına gittikten sonra geri dönmek isterse ona verdiği yüzüğü yastığının altına koyduğunda tekrar şatoya dönebileceğini söylemiş. Güzel de geri döneceğine dair söz vermiş ve ertesi sabah uyandığında kendisini tüccar babasının evinde bulmuş. Güzel, tüccar babasının evinde bir hafta kaldıktan sonra bir gece rüyasında çirkin adamın çok kötü durumda olduğunu, hasta olduğunu görmüş. Ve bu durum karşısında da yüzüğünü yastığın altına koymuş. Sabah uyandığında şatodaymış. Çirkin adamı şatoda çok beklemiş ama maalesef çirkin adam gelmemiş. Bunun üzerine çok üzülen güzel, onun başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünmüş. Şatodan çıkıp bahçede dolaşan güzel, güllerin arasında çirkin adamın baygın halde yattığını görmüş. Onu baygın halde gören güzel, önce öldüğünü düşünüp çok üzülmüş. O üzüntüyle de hemen çirkin adamın yanı başına gitmiş. Güzelin yanı başına gelmesiyle birlikte çirkin adam kendisine gelip onunla konuşmaya başlamış. Çirkin adam güzelin babasının evinden yanına tekrar gelmeyeceğini düşündüğü için çok kötü olduğunu ve böyle baygın halde güllerin arasına düştüğünü belirtmiş. Güzel de bunun üzerine ona "Sen çirkin bir insan olabilirsin ama çok iyi kalpli birisin. Seni sevdiğimi fark ettim ve artık seninle evlenmek istiyorum" demiş. Bunun üzerine de birden çok güzel şeyler olmuş. Ve bizim çirkin adam ortalıktan kaybolmuş. Ve birden yakışıklı mı yakışıklı, güzel bir prens belirmiş. Bizim güzel de bu yabancı kişiyi görünce üzgün bir şekilde ona çirkin adamı istediğini, kendisini tanımadığını, yanından gitmesini istediğini söylemiş. Ve yakışıklı prens de kendisinin çirkin adam olduğunu, yıllar önce yapılan bir büyüden dolayı bu şatoda yaşamak zorunda kaldığını, çok çirkin bir insana dönüştürüldüğünü anlatmış. Kendisine yapılan büyünün evlenmeyi kabul etmesiyle de bozulduğunu belirtmiş. Güzel, rüyasında gördüğü perinin bahsettiği ödülü aldığını düşünmüş. Daha sonra yakışıklı prens güzeli ve tüccar babasını alıp kendi ülkesine götürmüş. Prensin ülkesinde güzel ve prens çok güzel bir düğünle evlenmişler.
ve sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Açgözlü Köpek Masalı. Bundan yıllar önce küçük bir köyde küçük bir çiftlik evi varmış. Bu çiftlik evinde tavuklar, inekler, koyunlar ve bir de köpekler varmış. Bu köpekler hem çiftlikteki hayvanları korurlar hem de birlikte arkadaşça yaşarlarmış. Hep birlikte güzel zaman geçirirlermiş. Bu köpeklerden birisi de açgözlü köpekmiş. Neden mi açgözlü köpek diyorlarmış? Anlatayım. Bu köpek günlerden bir gün güzel bir kemik parçası bulmuş. Bulduğu bu kemik parçasını da diğer köpeklerden saklayarak tek başına yemek istemiş. Arkadaşları görürse onlar da kemikten yemek isterler diye kemiği kapmış, ormana doğru yürümüş. Masal bu ya, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda dere kenarında güzel bir yere varmış. Bizim açgözlü köpek bu güzel derenin kenarında dururken suya baktığında ağzında kemik olan bir köpek görmüş. Köpeğin ağzındaki kemik parçası çok güzel olduğu için bizim açgözlü köpek kendi kendine "Ne kocaman bir kemik parçası, tam da ağzıma layık, onu ben yemeliyim" demiş. Açgözlü köpek derenin içindeki köpeğe doğru havlayarak onun ağzındaki kemiği almak için hamle yapmış. Ama bizim köpek ağzındaki kemiği dereye düşürmüş. Düşürdüğü kemik derenin sularına kapılıp giderken bizim açgözlü köpek de arkasından bakıp iç geçirebilmiş sadece. Ve o zaman anlamış. Aslında başka köpek yokmuş. Deredeki yansıma kendi görüntüsünün yansımasıymış. Bu davranışından pişman olmuş ama maalesef o güzel kemik suya kapılıp gitmiş. Ve bizim köpek açgözlü olmanın kötü bir şey olduğunu geç de olsa anlamış. Bulduğu kemiği arkadaşlarıyla paylaşsaydı kendisi de o güzel kemikten bir parça yer, karnını doyururdu. Ama açgözlülük yaptı. Kemiksiz kaldı. Açgözlülük yapmanın değil, paylaşmanın güzel olmuş olduğunu öğrendi. O günden sonra da çiftlikteki köpek arkadaşlarıyla her şeyini paylaştı. Bu masalımız da burada bitti. Fareli Köyün Kavalcısı Masalı. Çok eski zamanlarda uzak ülkelerden birinde küçük bir köyde insanlar mutlu mesut yaşarlarmış. Günlerden bir gün köyün bütün evlerine fareler dadanmış. Yüzlerce fare köyün evlerinde, sokaklarında dolaşıyormuş. Hatta insanların yataklarına bile çıkıyorlarmış. Ne bulurlarsa yiyorlarmış. Köyde yaşayan insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler ama nafile. Çünkü muhtarın elinden bir şey gelmiyormuş. Zamanla bu köyün adı Fareli Köy diye çıkmış. Artık civarda yaşayan insanlar o köye Fareli Köy diyorlarmış. Ve bu Fareli Köy'e bir gün bir çalgıcı gelmiş. Muhtara, "Eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim" demiş. Bütün köy halkı bu habere çok sevinmişler. Aralarında hemen çalgıcının istediği bir kese altını toplayıp muhtara teslim etmişler. Halkın tek isteği
bu farelerden bir an evvel kurtulmakmış. Çalgıcı isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını çalmaya. Kavaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak bizim çalgıcının yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede kaval çalan adamın etrafı yüzlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün fareler çalgıcının etrafına toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başlamış. Ve köyün yakınındaki dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını üflüyor, fareler de peşinden tıpış tıpış yürüyorlarmış. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürümüş, fareler de peşi sıra suya girmişler. Derede o kadar çok su varmış ki çalgıcı karşı kıyıya geçene kadar fareler suya kapılıp birer birer gitmişler. Farelerin her biri derenin sürüklemesiyle ormanın çok uzak yerlerine, asıl yaşayacakları yuvalara doğru gitmişler. Ve bizim kaval çalan adam hemen köye dönmüş. Köye dönerken de çok sevinçliymiş. Çünkü yaptığı işten dolayı ödülünü, yani bir kese altınını alacakmış. Bir kese altınımı alırım, bu altınlarla şehre gider işimi kurarım. Ben de zengin insanlar arasına katılır ve rahat bir hayat yaşarım diye düşünmüş. Bu düşüncelerle de muhtarın yanına varmış. Muhtardan ödülünü istemiş. Ama bizim muhtar maalesef ona demiş ki, nasıl olsa farelerden kurtulduk. Bir kese altını vermesem ne olur diye düşünüp çalgıcıya çeşitli bahaneler gösterip bir kese altını vermemiş. Ve bizim çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayayım da görün demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuşlar. Çalgıcı da hem kavalını üflüyor hem de yürüyormuş. Çocuklar da peşi sıra geliyorlarmış. Bu durumu gören köydeki anne babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Ve muhtara gidip ne yapacağız, ne edeceğiz, sen çalgının hakkı olan bir kese altını vermeliydin. Bak şimdi çocuklarımızı aldı götürdü demişler. Kavalcı kızgın kızgın peşinde çocuklarla birlikte ormana doğru yürümüşler. Ormanda bir ağacın altında dinlenirken aklına tekrar köye dönüp muhtarla konuşmak gelmiş. Bizim çalgıcı adam çocukları ağacın altında bırakıp köye doğru yola çıkmış. Ve o sıra kavalını orada unutmuş. Çocuklardan birisi bunu fark edince kavalı çalmaya başlamış ve çalgıcının etkisinden çocukların hepsi bir bir kurtulmuşlar. Böyle olunca da köyün yolunu bilen bir çocuk bütün çocukları toplayıp birlikte köye dönmüşler. Anneleri babaları da bu duruma çok sevinmişler. Eğlenceler, şenlikler düzenlemişler. Tabii bu sırada da köylüler muhtarı azarlamışlar. Bir daha böyle bir olay yaşanmamasını istemişler. Ayrıca da çalgıcının hakkını muhtara verdirmişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılıp gitmiş. Masalımız da burada bitmiş. Kurt ile 7 keçi yavrusu masalı. Bir zamanlar 7 tane yavrusu ile yaşayan bir keçi varmış. Bu keçi yavrularını çok severmiş. Bir gün keçi yavruları için yemek bulmaya çıkacakmış. Yavrularına, çocuklar, yiyecek getirmek için ormana gideceğim. İtiraz etmeyin ve beni iyi dinleyin. Kapıyı benden başka kimseye açmayın
kötü kurt sizi yemek istiyor. Dikkatli olun demiş. Ve çocuklarını bir bir öperek dışarıya çıkmış. Kurt her zaman anne keçinin ayrılmasını bekliyormuş. Keçi etine bayılırmış. Keçinin kulübesine gitmiş ve kapıyı çalmış. "Merhaba yavrularım, anneniz geldi. Kapıyı açın, size yiyecek getirdim," demiş. Yavru keçiler çok akıllıymış ve kurdun sesini hemen tanımışlar. "Sen kötü kurtsun. Bizi kandıramazsın. Git buradan," demişler. Kurt keçinin sesini taklit etmeye çalışmış. Biraz pratik yaptıktan sonra tekrar kulübeye gelmiş. Bu kez yüksek sesle "Merhaba yavrularım. Anneniz geldi. Hadi açın kapıyı," demiş. Yavru keçiler dikkatlice kapının deliğinden bakmışlar. Kurdun ayağını gören yavrular, "Hayır, açamayız. Seni tanıyoruz. Ayağın annemizin ayağından farklı. Onun ayağı beyazdı. Seninkisi siyah," demişler. Yavru keçilerin bu dediğinin üzerine kurt hemen değirmene gitmiş ve değirmende unla ayaklarını bembeyaz yapmış. Ve tekrar kulübeye dönüp kapıyı çalmış. "Merhaba yavrularım, ben geldim. Hadi hemen açın kapıyı," demiş. Yavru keçiler kapının deliğinden bakmışlar ve kurdun beyaz ayaklarını görmüşler. Ve bunun üzerine de annelerinin geldiğini sanıp kapıyı açmışlar. Kapıyı açtıklarında karşılarında kurdu gören yavru keçiler hayatlarını kurtarmak için oradan oraya hoplaya zıplaya kaçışmaya başlamışlar. Bazıları yatağın altına saklanmış, bazıları perdenin arkasına. Fakat kurnaz kurt hepsini bir bir bulup midesine indirmiş. Yavrulardan sadece evdeki büyük saatin içine saklanan yavru keçi kurtulmuş. Kurt onun nereye saklandığını tahmin edememiş. Bütün yavruları yediğini zannetmiş. Bir süre sonra anne keçi eve gelmiş ama kapıyı açık görünce çok şaşırmış. Elinde çocuklarının yemesi için getirdiği tazecik yiyecekler öyle kala kalmış. Tüm ev alt üst olmuş, eşyalar karışmış ve yavrularından hiçbirisi ortada yokmuş. Acıyla ağlayarak "Ah yavrularım ah," demiş. "Hepinize ne oldu? Neden yabancı birisine kapıyı açtınız? Kurtlar savaşı kazandı. Ben yavrularımı kaybettim," diye feryat figan etmiş. Bu esnada saatin içine saklanan yavru keçi konuşmuş. "Anneciğim, beni duyuyor musun? Beni saatin içinden çıkar lütfen," demiş. Anne keçi yavrusunu saatin içinden hızlı bir şekilde çıkarmış ve yavruyu defalarca öpmüş. Yavru olan biten her şeyi bir bir annesine anlatmış. Daha sonra etraftan bir yerden kurdun horlamasını duymuşlar. Anne keçi hemen "Kurt buralarda bir yerde olmalı. Uzun makası bana getir," demiş. Yavru keçi makası getirmiş. Horultu bahçedeki dut ağacının oradan geliyormuş. Hemen dut ağacının oraya gittiklerinde kurdu uyurken bulmuşlar. Anne keçi yavaşça kurdun yanına gelmiş ve karnını kesip açmış. Yavrularını canlı şekilde bulmuş ve hepsini bir bir kurdun karnından çıkarmış. Çocuklarını tek tek sarılıp öpmüş. Daha sonra da çocuklarından taşlar bulup getirmelerini istemiş. Yavru keçiler taşları getirmişler ve anne keçi bu taşların hepsini kurdun midesine koymuş. Sonra da kurdun karnını bir güzel dikmiş. Ardından anne keçi ve yavruları kulübelerine dönmüşler.
Bir süre sonra kurt uyanmış ve kendini çok susuz hissetmiş ve hemen yakındaki dereye su içmeye gitmiş. Ama karnındaki taşlardan dolayı kurt su içmeye eğildiği sırada paldır küldür dereye düşmüş ve derenin akıntısı bizim kurdu almış çok uzaklara götürmüş. Kurt yaptığının cezasını çekmiş. Anne keçi ve yavru keçiler de kulübelerinde mutlu mesut yaşamışlar. Karınca ile Kumru Masalı. Yıllar yıllar önce uzak ormanlardan birinde bir karınca yaşarmış. Bir gün çok susayan bu karınca bir suyun başına giderek kana kana sudan içmek istemiş. Suya doğru bir ot sarkıyormuş. Karınca da bu ota tırmanıp suya uzanmak istemiş ama bunu yapamamış. Birdenbire dengesini kaybedip suya düşmüş. Kurtulmak için çırpınırken kenardaki bir ağacın dalında dinlenen kumru karıncayı görmüş ve hemen suya küçük bir yaprak bırakmış. Karınca da bu yaprağı çıkarak son anda boğulmaktan kurtulmuş. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir avcı ormanda ava çıkmış. Kumruyu gören avcı yayını gerip tam kumruyu vuracağı sırada yakınlarda olan karınca hemen avcının bacağına tırmanıp ısırıvermiş. Avcı ne olduğunu anlayamamış. Bacağına bakarken de yaydaki oku rastgele bir yere fırlatmış. Durumu fark eden kumru da kaçıp canını kurtarmış. Böylece karınca kendisine yapılan iyiliği karşılıksız bırakmamış. İyilik yapan iyilik bulur. Siz de bu sözü unutmayın, kulağınıza küpe olsun. Masalımız da burada bitmiş. Ormanda yaşayan bir tilki kediyle arkadaş olmuş. Bir gün bu tilki yeni arkadaş olduğu kediye övüne övüne çok akıllı ve çok kurnaz olduğunu anlatıyormuş. "Ben çok kurnaz biriyim biliyor musun?" demiş. Ve devam etmiş. "Örneğin benim için düşmanlardan kurtulmanın en az 100 yolu vardır," demiş. Kedi şaşırmış. "Ne kadar ilginç. Bunlardan bazılarını bilmeyi çok isterdim," demiş kedi. Tilki de övüne övüne, "Üzülme kedi kardeş. Boş bir vaktimde kurnazlıklarımdan kolay olan bazılarını sana da öğretirim," demiş. Tilki sözünü yeni bitirdiği sırada uzaktan köpek sesleri gelmeye başlamış. Bu köpek sesleri gittikçe daha da yaklaşıyormuş. Kedi hemen oradaki ağaçlardan birine tırmanarak yaprakların arasına saklanıvermiş ve aşağıdaki tilkiye seslenmiş. "Benim bildiğim tek kurnazlık buydu. Sen şimdi bildiğin 100 kurnazlıktan hangisini kullanacaksın?" demiş. Tilki düşünmüş taşınmış, hangi kurnazlığı kullanacağına bir türlü karar verememiş. O sırada köpekler de iyice yaklaşmışlar. Sonunda kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlayıp yerinden fırlamış ama köpeklerden kurtulamamış. Bildiği onlarca kurnazlık ve hile avcılardan kaçmasına yetmemiş tilkinin. Düşmanlardan kurtulmanın 100 yolunu bilen tilki avcıların eline düşmüş. Bildiği bir tek yol olan kedi de ağaç dallarının arasında hem avcılardan hem de köpeklerden kurtulmuş. Birçok şey bilmenize gerek yok. Bildiğiniz bir tek şeyi
masalımızdaki kedi gibi iyi yaparsanız işinize çok yarar. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri ağaçtaki kediye, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.